İsrail ordusunun temeli nerede atılmış bir ona bakalım. Yani bilen tabii ki biliyordur ama son derece önemli. Neden içinde bulunduğumuz durumun hala bir rövanş arayışı olduğu, hala aynı koşulların o dönemin Osmanlısını parçalamayı başaramamış, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni önleyememiş güçlerin hala terör örgütleridir, işte vekil devletlerdir, aynı hesaplar peşinde koştuğunu görebilmek için, bunu anlayabilmek için önemli bir örnektir. Siyon-Katır Birliği. İsrail ordusunu şu anda yani 70-80 yıldır neredeyse Filistin'de, burada Filistinlerin kanını döken, orayı kan gölüne çeviren, şu anda da soykırıma girişmiş olan İsrail ordusunun temeli Çanakkale Savaşları'nda atıldı. Ben lafı uzatmayayım, bir haber kaleme aldım, onu birlikte izleyelim. İsrail ordusunun temeli Çanakkale Muhaberesinde atıldı. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'yı parçalamak için etnik ve dini unsurları kışkırtan güçlerin başını çeken İngiltere İmparatorluğu, 1882'de Mısır'ı işgal etmişti. İngiltere'nin Mısır valisi bu sırada Arap ayaklanmasını teşvik eden bir süreç başlattı. Mekke Şerifi Hüseyin'e mektup trafiğiyle Osmanlı'ya karşı ayaklanmaları karşılığında bağımsız Arap devleti sözü verirken, bir yandan da aynı topraklar üzerinde bağımsız bir Yahudi devleti kurma planı yapıyordu. Önce Siyonist hareketin kurucusu Theodor Herzl, 17 Mayıs 1901'de 2. Abdülhamit'in huzuruna çıkıp Avrupa'daki Yahudilerin yerleşmesi için Kudüs başta olmak üzere Filistin'den toprak satın almayı ve bunun karşılığında Osmanlı'ya sadık teba olup Abdülhamit'i desteklemeyi teklif etti. Red yanıtı aldıktan sonra 1. Dünya Savaşı içinde Siyonist hareketin kendilerine bağımsız devlet vaat eden tek unsur İngiltere ile ortak hamleleri başladı. Çanakkale Savaşları esnasında İngiltere ile birlikte savaştık diyebilecekleri sembolik bir adım geldi. Siyonizm fikirlerinden etkilenen Yahudi kökenli Rus gazeteci Vladimir Jabotinsky, Osmanlı ordusuna karşı silahlı mücadele fikrini ortaya attı. Bu fikrin olgunlaşması ve hayata geçmesinde sağ koluysa İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun babası Benzion Netanyahu oldu. Çanakkale'yi denizden geçemeyen İngiliz güçlerinin karadan savaşına destek olmak için 562 Yahudi gönüllü 1882'de İngiltere'nin işgal ettiği Mısır'da askeri eğitim alıp beraberlerinde 750 katırla birlikte 17 Nisan 1915'te Mısır'dan Gelibolu'ya sevk edildi. Çanakkale Savaşları boyunca İngilizlerin safında Osmanlı'ya karşı mücadele eden bu Yahudi gönüllüler Siyon-Katır Birliği adı altında 1. Dünya Savaşı literatüründeki yerlerini aldı. Osmanlı'ya karşı mücadelede yanlarında oldukları için İngiliz komutanların da büyük sempatisini kazanan Siyon-Katır Birliği'nin bir bölümü savaştan sonra Filistin topraklarına göç ederek Filistin halkına karşı saldırılara başladı. Bir bölümü de Yahudi lejyonunu oluşturmak üzere İngiltere'ye gönderildi. Çanakkale'deki bu sembolik rolleri Yahudiler, 1. Dünya Savaşı'nda İngilizlerin safında savaşta efsanesi ve bağımsız Yahudi devleti vaadi için yeterli oldu. İngiliz Savaş Kabinesi Dışişleri Bakanı Lord Arthur Balfour, 2 Kasım 2017'de Uluslararası Siyonist Hareket'in liderlerinden Lord Rothschild'a gönderdiği mektupla Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurulması konusunda İngiliz hükümetinin taahhütünü dile getirdi. Tarihe Balfour Deklarasyonu olarak geçen bu mektup sonrası, 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Avrupa'dan Filistin topraklarına büyük bir kitlesel Yahudi göçü gerçekleşti. 1914'ten 1948'e kadar bölgedeki Yahudi nüfusu 6 kat arttı. Oranları %4'ten %31,5'e yükseldi. Bu geçiş sürecinde Osmanlı'yı parçalamak üzere karılan hamura cüzi bir katkı olan bu 500 kişilik Siyon-Katır Birliği ise Filistin'i 80 yılı aşkın bir süre zarfında kan gölüne çeviren, 7 Ekim 2023 sonrasında da Gazze'de soykırıma girişen İsrail ordusunun temelini attı.